Yayınlara doymayın inşallah bugün. Ben yayını noktalamıştım. Sinan hocam mesaj attı. Dedim ki hocam yayını kapattık. Dedi ben geliyorum hemen dedi. Aç bakalım yayını bir daha dedi. Sinan hocam deyince akan sular durur. Tabii asıl film biliyorsunuz bunlar fragman. Satürn Koç burcuna girdiğinde Satürn Koç'a geçtiği an biliyorsunuz öncelikle önemli olan bir döngü başladı. Bu döngüde önce dedi ki 4 ay bir seyredin, 4-5 ay bir seyredin. Bakalım 2025'in bu döngüsü yani Haziran'la Ekim arasında neler görüyorsunuz? Neler göreceksiniz? Neler göreceksiniz? Fragman olarak neler? Ufak tefek de olsa fragman olarak neler göreceksiniz? Önce bunu bir izletmek istedi. Dedi ki bir bakın daha henüz tabii yolun başındayız. Haziran ayındayız. Daha bunun Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'e var. Satürn tekrar duraganlıktan sonra şeye geçip balığa geçtikten sonra biliyorsunuz o döngü tekrar eder. Ve Satürn bu dönemde bir şey izletiyor. Ekranda bir şey izletiyor. Bir tablo izletiyor. Diyor ki Satürn şu an diyor ne görüyorsanız bunun asıl filmi 2026 yılının Şubat-Nisan ayı itibariyle gerçekleşeceğini yani asıl filmin fragmandan gerçeğe döneceğini göreceksiniz. Mesela fragmanda neler gördük? Bak fragmanda ne gördük? Dikkat et. Fragmanda biz tek tek kayıt alıyoruz, kayıt tutuyoruz. Neden kayıt tutuyoruz? Çünkü bir Satürn gibi çok önemli kanun, nizam koyan, bir takım döngüleri değiştiren sert takım yıldız hareketi yaptığında yani takım yıldız değiştirdiğinde önce bir 3-5 ay fragman verir. Biz de bunları tek tek kaydederiz. Asıl filmin bir sonraki sene oynayacağını biliriz. Çünkü 2 sene boyunca bundan sonra 2026 ve 27'de Satürn buldozer gibi Koç burcunun üzerinden ezici bir şekilde geçecek. 2028'de bir Boğa burcu deneyimi olacak. Sonra yine bir takım yıldız değiştirip Boğa burcuna geçiş yapacak. Şimdi Satürn Boğa'ya geçmeden 2 yıl buldozer hareketini yaptığında, sert hareketini yaptığında öncelikle orada dikkat ettiğimiz olay şu olacak Özgür. Bu yazın ne görüyoruz? Yani dünya, evren, insanlık kendi haritanızda siz ne yaşıyorsunuz? Mesela sen işinde, gücünde, ailende, çevrende, hayatında sen ne yaşıyorsun? Bu dönem 6 ay ne yaşayacaksın yaklaşık? Satürn Koç'tayken, fragman yaparken ekonomin ne duruma geliyor? Ya da ekonomideki durumun ne? İnişte misin, aynı stabil misin, yükseliyor musun? İşlerinde artış var mı, azalma var mı? Bir bunları gözlemle. Aile dengen nedir? Çocuklar, eş ve pozisyon nedir? Hayatının iç dengen ne? Aile büyüklerinle olan dengen ne? Ürettiğin şeyler ne? Ya da katma değer olarak iş hayatında veya sosyal medyada kendine kattığın değerler ne? Satürn'ün bu döngülerini şöyle bir kaydet. Not al. Ekim ayına kadar herkes not alsın. Bunun asıl filmi 2026 ve 27'de kesin oynayacak. Yani bunu bütün insanlık kendi haritalarında, bütün evren, ülkeler kendi döngüsünde görecek. Bak biz ne gördük? Çok basit bir şey söyleyeyim. En basit Marmaris-Sömbeki arasında bir kırılma gördük. Demek ki 2026, 27, 28'e kadar olan gelecek 2 yılın içinde, gelecek 2-2,5 yılın içinde Ege Denizi'nde Yunanistan'la Türkiye arasında çok şiddetli bir deprem kesinlikle olacak. Bak Satürn buna dedi ki bak ben önce küçük bir 5.2'lik bir fragman gösteriyorum. Uyarıyorum dedi. Olun. Tabii uyarırız. Hazırlıklı olun. Ege'nin 2 yakası hazırlıklı olsun. Girit'te aşağıda, güneyde baz, Kıbrıs'ta baz olmak kaydıyla. Helen Yayı ve diğer adalar, Ege Denizi, 2 ülkenin deniz suları, kıyılardaki tsunami dengeleri, adalardaki olaylar dikkat edin. Ya işte biz Yunan adalarına gezmeye gidiyoruz. Ya ne gezmesi? Zaten Yunan adasında da Türkiye kıyılarındaki yerde aynı yani. Ne var? Orada da bir tane Rum evi var. Ne var yani? Burada bir Türk evi var diyelim. Orada bir Rum evi var hesabı. Yani nedir yani? Evdir, ağaç ağaçtır. 2 tane zeytin ağacı görüyorsun. Orada da aynı zeytin ağacı var. Burada da aynı zeytin ağacı var gibi düşün. Yani şimdi insanlar sadece turizm amaçlı, balıkçılık ve turizm veya biraz yeni bir şey göreyim hevesiyle daha ucuz ve ekonomik diye bu Yunan adalarına falan biraz incelesinler. Yani yerin altında bu adalarda ne var? Bak bu adaların çok ileriki döngülerde tabii bazıları suların altında bile kalacak. Yani bu çok net yani belli. Bak şimdi Nostradamus döneminde adı konmamış bence bir astrolog Nostradamus. Evet onun Paris'teki o Fransa'daki şifrelerini falan herkes çok net çözemiyor. Zamanlamalarını çok net bilemiyor ama Nostradamus şunu söylüyordu. Diyordu ki Nostradamus
Efes ve Korint suda boğulacak. Şimdi bu bir tezdir. Nostradamus'un zamanında o küresinde ya da astrolojik gökyüzü ilminde gördüğü, yaptığı matematik hesabı. Yoksa çok iyi matematikçi, aynı zamanda büyük bir, o çatı katında büyük bir matematik hesabı yapıyor. Efes ve Korint suda boğulacak. Korint dediği, Korint Boğazı var Yunanistan'da, Mora Yarımadası ile Atina arasında bir Korint geçidi var. Efes'i de biliyorsunuz yani, Kuşadası, Aydın tarafında Efes. Yani bunlar suda boğulacak demek ne demek? Yani Korint burada dalgalar, tsunami etkisinden mi bahsediyor? Nostradamus o gün onu enerji olarak şey mi gördü? Yüksek dalgaların geldiğini mi gördü? Bir dalganın oluşması için Ege Denizi'nde büyük bir depremin, bir yanardağın ya da bir aktif sismik bir hareketin olması gerekiyor. Şimdi Satürn bize Marmaris, Sömbeki ve biraz da bak bugün Yunanistan'da da, dün daha doğrusu, Yunanistan'ın Ege kıyısında da önemli bir kırılma meydana getirdi. Denizlerde hareket gösteriyor. Yani yaz boyu da aslında Ekim'e kadar da bu hareketleri gösterecek. Anlayın diyor. Fragman bu. Film seneye, öbür sene oynayacak. Yani Ege Denizi'nin içinde veya Akdeniz tabanında, Helen Yayı'nda bir kırılma olacak. Bunu bilim adamları, jeologlar da söylüyor. Biz astrologlar da bunu tespit ediyoruz. İyi hocam, ne olacak? Kıyılarda ev tutma. Ben yıllardır verdiğim programlarda ne dedim insanlara? Deniz kenarını, sıfır sit alanlarında ev almayın dedim. Yani almayın kardeş, kıyının dibinde ev almayın dedim yani. Biraz daha yüksek yamaçlarda alın dedim. Tamam, Ege'yi çok seviyorsun, Akdeniz'i çok seviyorsun. Okey. Alırsın orada yamaçlarda bir villanı, evini, neyse bahçeli bir o şeyini, bir barakanı, evini alırsın. Orada yine manzara seyredersin. Denize de yürüyerek git, tembel olma yani. Denize o kadar dibinde illa ev tutmak zorunda değilsin. Su gelir yükselir ama o kadar da çok değil yani. Yine dağ eteklerindeki evleri korur. Biz kıyı şekillerinin değişeceğini, epirojenez dengenin değişeceğini, bunların sismik hareketler sonucu olacağını zaten şu an jeologlarda, en son bak Japon bilim adamı geçenlerde Japon jeologla biz danışmanlık verdik. Japon jeolog bize dedi ki siz orayı görüyor musunuz? Siz oralarda yaşıyorsunuz dedi. Farkında mısınız? Ege Denizi'nde biz bir şey Evet dedim, biz farkındayız. Bunu söylüyor musunuz? Evet dedim, söylüyoruz. İki ülke hiç ciddiye alıyor mu? Alırlarsa onların sorunu, beni bağlamaz dedim. Ben ilmimi söylerim. Jeologlar söyler. Jeofizik, jeodezi mühendisleri söyler. Biz elimizden geleni yaparız. Biz astronomi ya da astroteknikçi üzerinde çalışıyoruz. Yani biz burada öngörü tekniğinde bulunuyoruz. Olma ihtimali olabilir. Gökyüzündeki yıldızları, gezegenlerin hareketlerini izliyoruz ve gezegen hareketlerine göre ya da bazı teknik matematik hesapları, açılara göre bunları söyleyebiliyoruz. Yani onun önlem alacaksa alacak herkes. Çok özür dilerim. Şimdi ikinci Hanım demiş evet. ki çok uyardı Sinan Hoca, haklı demiş. Haklı ne kelime? Dilinde tüy bitti. Arkadaşlar, YKS'yi soruyorsunuz. Ya YKS ne olacak? YKS bayağı sınav olacak. Ne olacak? 21 Haziran'da, 22 Haziran'da YKS olacak. Çalışanlar kazanacak. Çalışmayanlar, yan gelip yatanlar bu sınavı kaybedecek. Yani bunu bilmek için astrofizikçi, astrolog olmaya gerek yok. Nedir? Kader gayrete aşıktır. Gayret edenler güzel bir şekilde işlerine bakacaklar, okullarını kazanacaklar, devam edecekler. Sinan Hocam, Onlara bir tüyo, yok doğru, onlara bir tüyo verebiliriz Özgür. Şöyle bir tüyo verebiliriz. Haritalarında, doğum haritalarında YKS açılarını gösteren 9. ev, yüksek öğrenim evleri vardır. Herkesin haritasında 9. ev, bireysel haritalarda. Biz bunları okuruz hesaplamalarda. Burası yüksek eğitim ve öğretim. Yani üniversite, işte master, doktora veya yüksek eğitim çift anadal yapanların göründüğü alandır. 9. evlerindeki gezegene, oradaki burca, oradaki matematik açılara, varsa orada gezegen tetiklemelerine dikkat etsin. 9. evde bu dönem işte yengeç, Jüpiter yengeçse oradan Jüpiter geçişleri var. Mesela şu an Jüpiter yengeçe geçti. Diyelim kişinin 9. evi yengeç ve Jüpiter de tam orada. Yengeçe geçiş yaptı, şu an yeni giriş yaptı. Doğal olarak orada bolluk bereket gelir. Yani yüksek öğrenimde şans bereketli olabilir. Evet, yine tabii ders çalışması, kesinlikle ilmi irfanını öğrenmesi gerekir ama şimdi oradaki geçişler önemli bir geçiştir. 9. eve bakmak gerekir. Sert bir gezegen varsa biraz daha kişiler zorlanabilir. Olumlu olumsuz açılara bakılabilir. Biz mesela yüksek öğrenimlerde sınavları, kişinin başarılı olup olamayacağını oradan okuyabiliyoruz. Aslında astrolojik haritalar Özgürcüm her şeye cevap veriyor ama tabii her şeyin temelinde çalışmak, disiplin ve sistem vardır.
Hocam işte Haritalardan biz bu okuruz. YKS'den sonra ne oluyor biliyor musunuz hocam? Ben sonradan gelecekleri biliyorum. Doğru. Emekli kendi bir yandan derdini söylüyor. Öbür taraftan Boğa burcu diyor ki bana ne olacak? Kova diyor ki Boğa'ya o olursa bana da bir şey olsun, o zaman bana da iyi bir şey olsun diye. Doğru. Tabii ki biz çalışacağız yani, ama dokuzuncu ev dediği gibi hocamın önemli. Ben burada sadece bu konunun çok cahiliyim. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Bir de Sinan hocam gibi bir duayen bu yayınlara katılınca Estağfurullah. aslında hiç konuşmamak lazım. Ama burada Buğra Kaktuman diyor ki Özgür Bey, değerli hocama benden çok selam söyler misiniz? Al kardeşim, torpil yaptım, söyledim sana. Her canlı yayında hocam bir iki böyle okuyayım. İnsanlar böyle okunduğumu çok seviyorlar. Her canlı Doğru. yayını hiç kaçırmam diyor Hatice Hanım. İsrail ne zaman yok olacak demiş. Ondan sonra İran'da, evet, İran'da kimyasal sızıntı tehlikesi varmış hocam, son dakika haberi. Şimdi İran'ı konuşalım. Bu İran öngörümüz bizim Hatırlıyor nokta musun hocam? atışlı. Geçenlerde şey demiştim bir Hı. yayınımızda. Özgür, seninle bir gün nükleer sızıntıları Evet. konuşalım. En Sızıntıları son konuşalım. nükleer Onları sızıntı. Ama ama ben zaman. korkuyorum artık hocam. Yaptığımız her programda ben programı bitiriyorum ya arkadaşlar. Ondan sonra oturuyorum böyle. Şimdi videoyu bir daha izliyorum. Lan diyorum, bunu kesip koymam lazım. Bu oldu. Bunu da kesip koymam lazım. Bu da oldu. Bu da, en son diyorum ki boş ver ya. Bir daha yayını izlesin. Doğru. O da güzel bir beyan. Şimdi Özgürcüğüm, hadise şu. Nükleer risker dönem ülkelerin içinde sızıntılar anlamında ve tabii ki bazı savaş risklerine karşı nükleer riskler var. Ama şimdi bu dönem nükleer sızıntı yerine İsrail bir bomba atmıştır ya da bir tesadüfen bir yerine denk gelmiştir. Ufak bir gaz kaçağı olmuştur. İran onu hemen onarır. İran güçlü, kendi elinde donanımı güçlü bir devlet. Biz haritasından okuyabiliyoruz. Şimdi İran olayı çok önemli bir olay. Biliyorsun, en çok senin programında bunu da her programda konuştuğumuz, senin programında da konuştuk. Şimdi biz orada neyi öngördük? Bak, İran Koç burcu ülkesi. Satürn dedik, Koç'a girdiğinde İran'a dikkat, aman ha İran'a dikkat dedik. Neden? İran şahlanmaya başlar orada, yükselmeye başlar. İran her ne olursa olsun içindeki iç rejim karışıklıkları, rejim değişiklikleri, bunlar 5 yılın içinde olan olaylardır. 5 yıl sonra olacak olaylardır ama şimdi İran orada önemli bir aktör, önemli bir aktör. Farsiler köklü bir millettir, sağlam bir millettir Farsiler. Çok eski, milattan önce de var olan bir topluluktur. İran'ı yabana atmayın. İran'ın halkı köklü ve eski bir kültürlü, yani kültürü yüksek bir toplumdur. Eski bir uygarlıktan, temelli bir uygarlıktan, altyapılı bir uygarlıktan gelir. Şimdi Hocam çok bizdeki sessiz kaldılar ama bütün bu saldırılara. Buna ne diyorsun? Şimdi sessiz değiller. Bakın, sadece bunun fragman olduğunu biliyorlar. İran'ın da astrologları var canım, uyarıyorlar. Yani Hmm. bunun fragman olduğunu, asıl İran'ın sahneye çıkışı 2026'da olur. Bak şimdi, bu bir fragman. İsrail'in oradaki hareketi oldu mu? Oldu. Çok net. İran'a attı mı? Füzeleri attı. Veya işte karşılık İran verir mi? Verir. Şimdi bununla bir karşılıklı bir atışma yaşanır ama bazı goygoycular var. Çıkıyor da ki ya yalandan diyor, İran diyor İsrail oraya attı. İran da ona bir karşılık verecek. Hamaney de bir karşılık verir diyor. Goygoycular bir türlü zekaları şeye ermediği için, başka bir şey ermediği için onların kapasiteleri bu kadar. Bakın, bu bir oyun değil, bu bir fragman. Burada karşılıklı bak, benim gücüm şu, o da diyor ki benim gücüm bu. Bir şeyi iyi okursan başarılı olursun. Bir olayı sadece olduğu şekliyle Özgürcüm değerlendirirsen hayatta hiçbir yol kat edemezsin. Gördüğün manzarayı değil, içini iyi okuduğun manzarayı hesaplayacaksın. Asıl o önemlidir. İçini iyi okuduğun konu önemlidir. Şimdi biz orada neyi okuyoruz, neyi okuduk, neyi gördük ve dediğimiz niye doğru çıktı? Çünkü 2026'da dünya bir savaşa gidiyor. Dijital bir savaşa gidiyor. Ben bunu bangır bangır her yayında söylüyorum. İnsanlar diyor ki ya savaş çıkmaz kardeşim. Pandemi de çıkmıyordu, o da olmuyordu. Biz bunu 2019'da söylediğimizde herkes maske takacak, büyük bir salgın hastalık gelecek, dünya pandemi olacak 2019'da söylediğimizde, yok canım ya, dünyada tıp ilerledi, bir hastalık, ufacık bir mikrop da dünyayı nasıl esir alacak? Almadı mı? Evden dışarı çıkamadınız. Yani neyi almadı? Öyle de bir alıyor ki yarın bir nükleer atma olsa, bir başlık atsa, gaz masken de yoksa evde boğulursun. Gaz masken de lazım yani. Şimdi öyle her şeyi öften püften görerek olmaz. Bak Özgürcüğüm, bunların hepsi uyarıcıdır. Uyarıcı etkidir. Bakın, bunlar fragman.
Asıl film 2026'da oynayacak. Putin çok biriktiriyor. Avrupa'yı korkuttukça korkutuyor. Kızdırdıkça kızdırıyor. İsrail-İran olayından önce oraya bakmak lazım. Orayı zaten biz biliyoruz. Orada ne olacağını, Orta Doğu'da savaşın çıkacağını biliyoruz. Ama önemli olan Putin bak çok sessiz ve derinden. Şimdi Putin'i görürsünüz biraz sonra. Putin birkaç hafta içinde Ukrayna üzerinde bazı planlar, programlar, bir takım şeylere başlayacak. Ama Putin asıl 2026 Şubat'ta gezegenler bir etki yaptığında Nisan'a doğru siz Putin'in Avrupa'ya yönelik hareketini görün. Bak Putin çok tehdit eder Avrupa'ya. Avrupa'ya yürür de yani. Bak Hocam Putin tehlikelidir. Putin yani 2026'da sahneye çıkacak asıl öyle mi? Ben bütün birikimlerini, bütün altyapısını, donanımını, ordusunu, işte mühimmatını, malzemesini, savaş tekniklerini, dijital. Bir kere Putin artık top tüfek savaşı yapmayacak. Putin dijital bir savaşı hazırlanıyor. Bakın bunların fragmanlarını Kazakistan topraklarında deniyorlar. Kimsenin ruhu duymuyor. Kazakistan'ın o kadar büyük toprakları var ki zaten ülkede Putin'e kuzey kısımlarını vermiş, istediğin gibi kullan diyor. Orada denemeler, topraklar üzerinde, doğa üzerinde denemeler Kazakistan'da yapılıyor. Biz danışanlarımız var, takipçilerimiz var. Biz konuşuyoruz burada. Kazakistan'ın kuzeyi şu an Rusya'nın fiili savaş denemelerinin, tatbikatlarının olduğu yer. Putin burada tatbikatlarını yapıyor. Elindeki Ya dijital yapay 2026'da zeka. biz Ukrayna'yı konuşmayacağız bile. Direkt Avrupa'ya sıçrayacak yani Tabii Putin. canım ne Ukrayna? Yani Ukrayna orada leblebi kalır. Ukrayna'nın olayı neredeyse bitecek gibi. Son celseleri. Asıl orada gerçek hedef Avrupa Putin'in gerginlikleri, sıcak çatışmaları, bazı gerginlikleri çok uzun sürmeyebilir. Dijital yapay zeka savaşlarıdır bunlar. Çok uzun sürmeyebilir. Biz bunların fragmanlarını göreceğiz. İnsanlar savaş deyince dünya savaşı korkuyor. Ne korkuyorsunuz? Korkacak bir şey yok. Eskiden İkinci Dünya Savaşı varken 1940-45 arası Türkiye'de yaşayan insanlar insan değil miydi? Yani onlar ne yapıyordu? Radyoları dinliyorlardı. Hangi Almanlar nereye saldırmışlar ona bakıyorlardı. Tam bir takım kıtlık, yoksulluklar vardı. O dönemin ekonomik şartlarında çay yerine çayını üzümle, şeker yerine çayını üzümle yiyorlardı. Yani bir takım sıkıntılara göğüs geriyorlardı falan ama savaşa girmedi. Yani herkesin Hocam savaşa girecek diye bir kaydı yok gözümü yani. doldurdun. Gözümü doldurdun. Niye biliyor musun hocam? Şu senin şu anda yaptığın şeye tevekkül deniyor. Evet. Yani o bir şeydir. Tam bir Yani tevekkül hali. dünya savaşı, vay, korku diye bir şey yok bakın. Özgürcüm, kaygı, korku, vesveseyi hayatımızdan çıkartmalıyız. Hayatın içinde ayakta durma, hayatta kalabilme başarısını insanlar yakalamalıdır. Var olanla yetinip hayatta kalabilme başarısını elde etmelidir insanlar. Şu kaygıları, korkuları, boş vesveseleri insanlar şu zihinlerinden dışarı çıkartmalıdır. Cesur olmalıdır, cesaretli olmalı. Ya madem arkadaş bu dünyaya geldik, ayağımız yere basıyor, bu evrende yaşıyorsak doğadan da, hayattan da, nimetlerden de bir şekilde yararlanacağız. Yararlanmayı bileceğiz. İmkanlarımızı kullanacağız yani. Korkmayacağız hiçbir şeyden. Cesaretli olacağız. Onu demek istedim. Yani evet, bir dijital savaş bütün ülkelerin içinde olmadığı ama belli ülkelerin içinde olduğu bir dijital savaş zaten yaşanacak. Üçüncü Dünya Savaşı'nı artık ben aylardır bangır bangır söylüyorum, artık bütün büyükler de, dünyayı yönetenler de söylemeye başladı. Artık bir şeylere uyansın diye. Satürn Koç'tayken kudurur zaten. O açılar, Mars geçişleri Nisan 2026'da bir yere koyamazsın Özgürcüm. Bak şimdi oradaki kavuşum gezegenler ve Mars geçişleri düpedüz savaş çıkma ihtimalini gösterir. Ve herkes kendi ülkesini söylüyor. Bulgaristan savaşa girecek mi? Arkadaş ne Bulgaristan? Bulgaristan bu işin leblebisi. Geç Bulgaristan'a. Putin, örnek veriyorum, Putin Avrupa üzerinde oynar. Pakistan, Hindistan, Çin birbirine girer. Uzak Doğu önemli burada güç Oo. dengesinde. Tabii Orta Doğu önemli. İran niye burada İsrail'le sürekli güç dengesi yapıyor? Hani güç çatışması yapıyor. Şunu attım, füze attım, ben bunu attım. Orta Doğu'da bir hesaplaşma var. Şimdi tabii ki mazlum olan herkes üzülüyor. Bak İspanyollar ne kadar üzülüyor Gazze'nin durumuna. Bak ne yaptılar adamlar? İsrail ne yaptı? İspanyol'un elektriğini kesti. Tehdit etti. Bak dedi ki İspanya Portekiz'e, siz dedi üzülürseniz Gazze'lilere tak şarteli indiririm. Bak bir korku verdi Fransa'ya. Tak şarteli indiririm dedi. Ona göre hadi haddinizi bilin dedi. Bak teknoloji elimde. Tak şarteli indiririm. Yapmadı mı elektrik kesintilerini ya? Bak aba altından sopa görünüyor Özgür. Bu belli yani. Bunun e, biraz kendini güçlendireceksin. Bak düşmanın varsa, düşmanınla savaşmak istiyorsa ya da düşmanını alt etmek için ya dengede duracaksın. Aynı seviyeye geleceksin ya da ondan üstün olmak için çalışacaksın, çabalayacaksın. Teknik ve teknolojik değerlerini yükselteceksin. Öyle
hurafelerle, boş inanışlarla bu işler yürümez. Gemi yürümez. Adam atıyor sana füzesini. Hurafeyle o füzeyi durduramazsın. Öyle bir enerji yok. Anlatabildim mi? İlimle, bilimle, irfanla olur bunlar. Biraz teknolojiyle kendini yetiştirmek, geliştirmekle olur. Şimdi oraya üzülüyoruz. O ayrı bir boyut. Ama şimdi ben orada başka bir şey söylüyorum. Zaten 2026 diyor ki gökyüzünde. Bunun diyor şeyi olacak diyor yani. Dünyada böyle bir dijital savaş gerçekleşecek ve sonra yeni dünya düzenine geçiş olacak diyor. Zaten hani birçok bölgede, doğuda da, orada da, burada da, birçok alanda dijital bir döngü oluştuktan sonra diyor, savaş olduktan sonra yeni dünya düzeninin 2030'a doğru kurulması söz konusu olacak. Yani büyük bir, önemli bir dönemden geçiyoruz. Bazen izleyebiliriz, bazen aktif olarak içinde katılabiliriz. Biz de hani kendi ilmimizce mütevazi bir şekilde gökyüzünden, gezegenlerden bunları okumaya çalışıyoruz. Yani okuyup matematik hesaplar yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu aralar yüksek oranda %100'e yakın öngörülerimiz hep doğru çıkıyor. Çünkü daha da iyi bir teknolojiyle okumaya çalışıyoruz. Hani gün geçiyor, her gün bir nokta atışımız oluyor. Bu da biraz daha astroteknik çalışmalarını Özgürcüm arttırdık. Biraz avantajlı bir konumdayız. Bunun da avantajı yüksek oluyor. Bunu da söyleyeyim yani. Evet, Türkiye'nin de şartları yavaş yavaş toparlanır. Özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle Türkiye'de iyi bir döneme gelir. Buradan da bir yani toparlanma olacak Türkiye'nin ekonomisinde. Bazıları soruyor Türkiye'de ekonomi ne olur? Yılın ikinci yarısından sonra yani Türkiye'de de yavaş yavaş tutulmalar var. O tutulmalardan sonra enerji yükselir Türkiye'de. Ekonomi biraz rahat bir nefes alabilir diyebilirim yani Türkiye adına da. Haritasını okuyarak söylüyorum. Yani öngörü tekniğimiz harita okuma tekniğidir. Hocam Evet. yani dünyanın öbür ucundan kalktın, dertlendin, bize burada bir şeyler anlatıyorsun. Burada burç soruyorsunuz, bilmem ne soruyorsunuz, bilmem. Sorsunlar. Yani, Onlar sorsun. O zaman bizim danışanlar öyle iyidir. ama yani Takipçileri iyidir. şimdi bunu hocam bunu Olsun. danışanların da şunu bilmesi lazım. Doğduğun saati bilmem neyin orada bir sürü bilgi alıp bunlara cevap veriyorsun. Bu böyle şey değil ki yani böyle bir ha deyince olan bir şey değil. Bir sürü bilgiye ihtiyacın oluyor bununla ilgili. Arkadaşlar bakın dediğim gibi Sinan Hoca gerçekten dertlenmiş orada ve çalışmak lazım diyor. Artık diyor tembelliği bırakın diyor yani. Bakın Putin diyor kalktı ayağa sahneye çıkıyor diyor aldır aldır koşuyor Avrupa'ya diyor yani. Bak şimdi ne yapıyor? Bak bunlar çalışıyorlar Özgürcüm. Yani ben dünyayı gezen ve birçok devlet başkanına veya birçok ülkeye 115 ülke şu an Afrika'da eklendi çoğunlukla danışmanlık veriyorum. Bak aklına yani gelecek kişiler benden danışmanlık alıyor. Ben bunlarla konuşurken de şunu görüyorum. Birçok kişi ülke çalışıyor. Bir takım emekler döküyor, bir takım hizmet veriyor, bir takım enerji çalışmaları yapıyorlar, bir takım birikimler yapıyorlar. Bu o da avantaj oluyor. Yani hani şöyle diyeyim, insanlar çok çalışıp bir şeyleri, ülkeler kendi birikimlerini yapıp çünkü bir şeye hazırlıklı hale gelmek durumundalar. Herkes de kendi yağında kavrulmayı ve kendi topraklarının besininin kendisine yetmesinin derdinde. Bugün Peru'da kendi topraklarını ekip biçip kendi besininin kendisine yetmesi derdinde. Yeraltı kaynaklarımda ne var, neyi kullanabilirim, neyi nasıl çıkarabilirim, neyi nasıl işleyebilirim, askeri gücümü nasıl dengeleyebilirim. Çünkü herkes bir 3. Dünya Savaşı'nın riskini görüyor. Yapay zekaya ve dijital teknolojiye ne kadar bir bütçe ayırabilirim? Şimdi insanlar, ülkeler bu yollarda ilerliyor. Yani boş davranmıyorlar. İnanın herkesin bir derdi var. Bak Burkina Faso'yu küçümsersin mesela. Bak Fransa buradan hep çekildi sömürgelerinden. Bu da bir tuhaflık. Yani Avrupa yıllardır sömürdüğü Afrika topraklarından çekiliyor Avrupa ülkeleri. Fransa özellikle şeyden Orta Afrika'dan çekildi mesela. Çoğunlukla çekildi. Burkina Faso, Senegal, Kamerun, Firdişi sahili. Şimdi bakın orada astrolojiye ilgi başladı. Bir şeyler yeni gelen devlet başkanları artık o sömürge sistemleri bittiği için ne yapalım? Kaynaklarımızı nasıl kullanalım? Ülkemizin halkının refahını nasıl arttıralım? Daha iyi güvenliği, çünkü güvenlik çok büyük sorun orada Afrika'da. Güvenliği nasıl sağlayalım? Gibi bir takım ekonomik ve güvenlik çalışmaların içinde bizlerden danışmanlık alıyorlar. Ve çalışmak istiyorlar. Yoğun bir çalışma içindeler. Burada bunu görebiliyoruz. Deniz Eren sallama Ziya demiş. Biz sallama Ziya değil. Biz sallamıyoruz. Burada doğruları söylüyoruz. Adımız da Ziya değil. Türkiye'de de böyle bir şey var herhalde. Yani böyle herkese kapımız açık konuşsunlar. Serbest fikirlerini söylesinler. Eleştirebilirler ama insanların ilim ve bilim üreten insanların haklarını yemesinler. İnsanlar ilim üretiyor, bilim üretiyor.
Bazıları da böyle dinleyip hayatta hiçbir inançları, hiçbir hedefleri olmadığı için böyle her şeyi boş görüyorlar. Özellikle Z kuşağı bunu çok yapıyor, onu da söyleyeyim. Anlatıyorsun, aman boş ver, almış eline bir cep telefonu, boş boş telefonla oynuyor. Sosyal medyada sitelerle geziyorlar, orada bir şeyler uğraşıyorlar. Ondan sonra onlar her şey bir boşlukta, bir boşluk enerjisi içindeler. Sonra da yok psikolojimiz bozuldu, yok işte gittik hap aldık, yok işte depresyondayız, yok antidepresan kullanıyoruz. Arkadaş depresan kullanma, işte gel oku, araştır, incele, öğren. Sen de her şeyden bir mana çıkar, bir anlam çıkar. De boş durma da öyle, hani yazılar yazarken de güldürüyorlar beni bazen. Komik geliyor bana onlar. Şimdi Bana da olur. biraz önce yazmışlar. Sen adam her şeyi anlatırken sen YKS'yi sordun diye. YKS'yi ben mi sordum? Ya insafsızlık yapmayın. Dedim ki kardeşim anlatıyor dedim ya YKS'yi şimdi buradaydım hani bilmiyoruz sizin yıldız şeyi doğumunuz ne yapar ne olur ne dedi? Dokuzuncu evde eğer bir şey varsa dedi şanslılar dedi. Anlattı orayı açıkladı. Hocam bırak onu sen. Geçen Ferdi kardeşimle program yaptık. YouTube'a biri yorum yazmış. Şunu söyledik hocam. Saat 9'daydı program. Hocam dedim erken mi başladık dedim. Valla yemeği yedik dedim hemen yetişmeye çalıştım. O da dedi ki ben de dedi, hemen dedi televizyondan çıktım yemeği yedim yayına dedi şey yaptım dedi yetiştim dedi. Oraya yorum yazmış. Yemek sohbetini bırakın biraz konuya dönün bir daha izlemeyeceğim sizi. Bak bak. Olsun olsun. Yani. Ya şimdi olur, eleştiriye de açık olacaksınız dünyanın genelinde, ama ben şöyle söyleyeyim. Bu Türkiye gibi ülkelerde, bak bu Türkiye'de çok fazla var. Mesela biz dışarıya yayın yaptığımızda çok ciddi bir şekilde, mesela İspanya'ya konuşuyoruz televizyon. İspanya bizi çok ciddi dinliyor. Hiç negatif bir etki yapmıyor. Çok ilginç. Peru'da konuşuyoruz. Peruliler bizi çok iyi dinliyor. Bak hepsi çok enteresan ha. Yani orada ya bu hoca konuşuyor, ne konuşuyor, boş mu konuşuyor, dolu mu konuşuyor demiyor. Adamlar pür dikkat dinliyorlar, hesap yapıyorlar, not tutuyorlar. Diyorlar ki öngörüdür, bir bakalım edelim. Bunun hesabı var. Demek ki bu yıldızlar bir iş yapıyor, bir şey konuşuyor yani. Bu matematik hesaplar, yani yeryüzü matematik, dünya bir matematik üzerine kurulmuş. Her şey bir matematiktir. Dünyanın, evrenin sistemi matematik üzerine kurulmuştur. Yani bu hesaplar yapılırken öyle boş hesaplarla yapılmıyor. Büyük sistemlerden yararlanıyoruz. Büyük sistemlerle çalışıyoruz. Özgürcüm, büyük matematik şeyler kullanıyoruz, ölçümler kullanıyoruz, iz düşümler alıyoruz. Bunlar hepsi yüksek bir ilim gerektiriyor. Hocam O bilmeyenler nedenle olabilir. Sinan hocamın kendi gözlemevi var arkadaşlar. Ve çok önem veriyor bu işe. tabii çok Gerçekten titiz bu işe çok çalışıyoruz. önem veriyor. Çok ciddi çalışıyor. Yanında çalışan koca bir ekip var. Onlarla beraber paylaşıyor. Onun dışında NASA'dan sürekli ben biliyorum bilgiler aldığını biliyorum. Her Haritalar şeyle, yani evet. Hint merkeziyle diğer merkezle çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. O başarılı çalışmaların karşılığını da çok şükür alıyoruz. Güzel enerjiler alıyoruz. Ama Hocam şimdi İsrail'de astrolojiyle ilgileniyor. İran'da çok ilgileniyor. fazla, çok fazla. Çok İran'da fazla ilgileniyor ilgileniyorlar. tabii. Çok fazla Şimdi ilgileniyorlar. bunların bir savaş öncesi astrologları bir acaba kendi aralarında böyle bir şey mi yapıyorlar? Teyakkuzdalar mı yani? Donduk mu? Donduk yani, şimdi tekrar devam ediyoruz. Evet, buyur Yani Özgürcüğüm. önce astrologlar mı acaba şöyle kendi güçlerini gösteriyorlar birbirlerine? Ya şöyle, Uygun tarihi mi bekliyorlar daha doğrusu? astrolojiyi sadece öngörü olarak ve teknik ilim olarak kullanıyorlar. Nerede ne hareket etmeleri gerektiğini yıldız iliminden tabii ki yararlanıyorlar. Bu önemli. Yani yararlanma şeyi var. Yani çok önemli bir yararlanma şekli bu. O tamam, okey. Ama hani şey de var. Sana şöyle söyleyeyim. Biraz da iç donanımlarını da teknik anlamda kullanıyorlar. Yani iç donanımlarını, iç üretimini, askeri güçlerini, mühimmatlarını, tekniklerini, tabii bunları hazırlayıp sonra da tabii üst bilgi, astroloji üst bilgidir. Sorar üst bilgiye. Nedir? Yıldızlar bizim için ne diyor? Kader ne diyor? Biz bunu yapacağız ama kader de ne diyor mesela? Kesildi hocam. Son konuşması Sinan hocamın kesildi. Sanırım internet kaynaklı bir kesinti oldu. Tekrar bakıyorum ses geldi mi? Evet, geldi. Bir Geldi, kesinti oldu. Evet, o normal. geldi şu anda. Şimdi ben Son Özgürcüğüm şöyle cümlen yani son kesildi şeyleri hocam. toparlayalım. Hı hı. Yani bugün ben şunu not edeceğim. Ben bu program aslında hani arada girmemin sebebi şuydu, ekstra niye girdim? O bu olay değil. Şu an yaşanan olayların hepsi fragman. Gördüğünüz fragman. Nerede
kaydedin. Nerede bir yangın, Şu anda nerede gel. bir savaş, nerede bir savaş stratejisi varsa kaydedin şu an. Çünkü niye? Bu dönem Satürn Koç'ta fragman yapıyor. Bir giriş yaptı, fragman yapıyor. Bu 4 ay kendi hayatınızda, kendi yaşamınızda, ülkenizin durumunda, başka ülkelerde olan olaylarda bu Satürn'ün döngüsünü kaydedin. Mesela Trump'ın Musk'la kavga etmesi, sıkıntı yaşaması. Bak Satürn Koç döngüsünde oldu. Bunları kaydedin. Neden? İşte nerede deprem oldu? Bunları kaydedin. Hangi ülke hangi ülkeye kafa tuttu, füze attı? İşte İran, İsrail. Kaydedin. Hangi yerde uçak düştü? Bak Satürn Koç döngüsünde Hindistan'da uçak düştü kalkar kalkmaz. Bunu Hocam. kaydedin. Tabii bak bunları kaydedin ama neden kaydedin? Asıl film 2026'da oynandığında ben biraz da gökyüzünden verdim. Tatlı mesaj bu. 2026'da hem bu hani gözler önünde olan, güncel hayatta olanları kaydedin hem de kendi hayatınızdakini kaydedin. Bu yaz yaşananları kaydedin çünkü 2026 ve 27'de bunun asıl filmini oynayacaksınız. Bu dönem örnek vereyim hani basit halk belki bunu sever. Bu dönem mesela işte eşinle kırgınsan, kötüysen, aran kötüyse biraz nanemol bir dönemden geçiyorsan o zaman tehlikelidir. Neden? Sonra barışırsın. İlerleyen aylarda barışırsın ama sonra 2026-27'de bunun nasıl filmi oynar? Yani bu iş kötüye doğru gider. Boşanmaya gidebilir. İşte bak bunu en basit şeylerdir. Kaydedin. İşte çocuğunuzun başarısı herkes işte Türkiye'de özellikle üniversite sınavına kilitlenmiş durumda. Haklı yere herkes çocuğunun geleceğini soruyor. Şu gelecek önemli tabii. İlla ki soracaklar anneler babalar. Ama şimdi şu var. Bu dönem çocuğunuz ne kadar çalıştı? Ne kadar bir verimliliği var? Sınava ne kadar hazır? Psikolojik ve ilim yani hem bilimsel anlamda hem psikolojik anlamda ne kadar hazır? Onu bir test edin bu son 2 hafta, 1 hafta, 2 haftada. Ona göre sınav tespitini yapın. Tabii haritalarda da bu dediğim gibi ipucu verdim. 9. evlerden görünebilir. Başarıyı 9. evlerden okuyabiliriz yüksek öğrenim alanında. Şimdi hani herkese de başarılar dileyim. İnşallah herkesin çocuğu da hak ettiği yere kazanan her çocuğu, yani çalışan, emek döken her çocuğun hak ettiği yere gelmesini de talep edelim. Kolay bir şey değil. Büyük bir yarış yapıyorlar. O yarışın içinde belli sayıda üniversiteler var. Oraya yerleşmeye, o puanlarla oraya yerleşmeye çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de bu yarışta biraz önemli. Hak ediyor. Yani onlar da haklılar yani konularında, sıkıntılarında ama kafaya takmasınlar. Çok endişe etmesinler. Şimdi anne baba daha panik, çocuk daha panik olur. Yani kazanacak mı, kaybedecek mi? Böyle düşünmeyin. İyi kazanacak diyeyim. Pozitif enerji verin. İyi enerjiler gönderin. Güzel, sağlıklı enerjiler gönderin. Olumlu sonuçlar alın. Bu dönemde yaşanan her şey, aslında bak bugünün konu özeti şu, konu nedir diyorlar ya. Bugün yaşanılan her şeyi kaydedin. Kayıda alın. Kayıt edin. Ben hayatımda Mayıs'ta ne yaşadım? Haziran'da ne yaşadım? Temmuz 2025'te ne yaşadım? Ağustos 2025'te, Eylül 2025'te, Ekim'e kadar 2025'te ne yaşadım? Kayıt edin. Sizin gözünüzden bu dönem bir şeyler kaçabilir ama bakın kaydedin. Satürn diyor ki kayda alın. 2026 ve 27'de bu kayda alın. Bunların hepsi film, bu fragmanların hepsi asıl filme dönecek hayatınızda. Önemli bir mevzu haline gelecek diyor. Hani benim uyarım buydu. Daha önceki uyarılarımızda da öngörülerimizde de tespitlerimiz çok şükür doğru çıktı. Biraz tabii bak bu dönem bu yaza dikkat edelim. Sulara dikkat edelim. Keneye dikkat edelim. Bak kene Koç Satürn'ün konusudur. Ha, bunu söyleyeyim. İlk Satürn kenelerin Orta Karadeniz bölgesinde ortaya çıkışları bir önceki Satürn Koç döneminde insanlara zarar vermeleri gündeme çok fazla gelmiş. Hatta biyolojik bir saldırı mı var? Bu keneleri bilerek mi bırakıyorlar falan? O zaman da bu çok konuşulmuş. Bakın fragmanda hemen keneler devreye girdi. Keneler çok çoğalmış. Bak bu bir sıkıntı. Biyolojik midir? Nedir? Bu böceklerin bu kadar çoğalması. Tuhaf tuhaf sivrisineklerin ortaya göze görülmeyen ama yakarca gibi insanı vurup acıtan sivrisineklerin, vurdun mu deride şişme yapan bir takım böceklerin ortaya çıkması. Bunları bir gündeme getirilmesi lazım. 2026-27 asıl uğraşılacak konulardır. Bak bu dönem en çok pestisit çok konuşuldu. Pestisit ve toprağın zehirlenmesi çok konuşuldu. Tarım ilaçlarının bilinçsizce bu ürünlerin üzerine verilmesi, sebze meyvenin üzerine atılması ve yüksek oranda korkunç bir pestisit olayının ortaya çıkmasına
ve insanların tarımsal ürünleri yediğinde zehirlenmelerine sebep oluyor. Bakın işte ciddi hastalıklar oluşuyor, ciddi problemler oluşuyor. Salgın hastalıklar. Bak Satürn tek korkum o. İnşallah şu Ekim'e kadar Satürn salgın hastalık çıkarmaz. Salgın hastalık çıkarmazsa pas geçtik. Hadi gelecek 2,5 yılı pas geçtik derim. Gelecek 2 yıl kurtulduk deriz. Ama işte bakacağız Ekim'e kadar neler olacak. Biz de aslında 7 Eylül ay tutulması, 21 Eylül güneş tutulması enerjilerini hep beraber konuşacağız. Paylaşacağız ve bunu da sizlerle zaten programlarda aktaracağız diyelim. Hocam inşallah bu Ekim'e kadar salgın hastalık şeyi inşallah çıkmaz. Ben de İnşallah. oraları videoları inşallah hocam inşallah hiç editlemek istemiyorum buraları. Şimdi Sinan hocam anlatırken ben diyorum ki falan eyvah diyorum. Bunlar- Gerçekten çok kıymetlisin hocam benim hayatımda. Estağfurullah. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki varsın. Estağfurullah. İyi ki Peru'dan dertlenip bizimle dertlenip bize bir iki kelam ediyorsun. Şeyler yok mu? Kısacası Bu yorumları kestin herhalde sen. Herhalde kapattın. kestim hocam, kestim Tabii. yorumları Orayı kestim, yorumlar okumaktan geliyor. konuşamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Orayı okumaktan Evet, konuşamıyoruz. yorum açtım şimdi. Yorumları açtım. Ben hocama teşekkür ediyorum. Sizler de Sağ teşekkür olun. edebilirsiniz arkadaşlar. Hocam senin programların çok keyifli oluyor. Daha Senin güzel şeyler programların anlatacağız. Bak daha güzel şeyler, Temmuz Ağustos için güzel şeyler, daha önemli şeyler konuşacağız. Temmuz ve Ağustos önemli bir ay. Satürn Koç'ta en cafcaflı dönemlerini yaşayacak fragman olarak. Yine bu dönem Aslan yeni ayı var, Kova dolunayı var, elektriklerle ilgili, teknolojik konularla ilgili durumlar var. Ben ilk kez senin programında mı söyleyeyim bilmiyorum. Elimde çok güçlü bir done var, önemli bir done var. Gerçekten bir bomba patlatmak istiyorum. Ama bunu çalarlar ya. Ben bu bilgiyi söylemeyeyim. Şu an daha da vakti var ama çok büyük bir done bu. Belki dünyada ilk kez söyleyen astrolog olacağım burada. Ama şimdi bu bir ara program. Ben seninle yaptığım bir programda bunu söyleyeyim. Özellikle Uranüs'ün ikizlerdeki durumundan dolayı çok önemli bir... Yani bu biraz elektrik santralleriyle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biz çok iyi bir ekipçe çalıştık. Mesela orada ben çok teknik çalışmaları büyüttüm. Aslında açtım da konuyu. Ve ben gördüm mesela. Bak bunun yani gerçekleşmesi ama gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şimdi ipucu vermek istemiyorum. Çok önemli bir done yakaladım. Onu senin programına söyleyeceğim. Hocam bu kadar mı yağ tutturdun gibi garip böyle herkes öyle bir şok olacak. Dünyayı bir sallayacağız bu konuda. Evet hocam ben önemli artık bir senin programlarında hiç şok olmuyorum, hiç de şaşırmıyorum. evet, ama bu Artık önemli bir şey. alışkanlık. Yakaladık bak. Yani Nostradamus yakalıyormuş ya. Biz de yakaladık ya. Böyle şeyleri yakalıyoruz. Yani tam bir Nostradamus kadar mıyız? O biraz da tabii işin içinde. O bir matematikçi, o bir astrolog, o bir astronom, o bir kahin. Yani Nostradamus da Hocam bak kahinlik de hocam var. herkes yazmaya başladı. Hocam lütfen söyleyin, lütfen anlatır mısınız Ama biraz? onu Hocam lütfen anlatacağım. Bak daha vakti var. Anlatacağım. Özgür'ün programında anlatayım. Ama bak önemli bir şey, bir bilgi. Hiç kimsenin yeryüzünde aklına gelmeyecek bir şey yakaladık. Biz Uranüs'ün çok ilginç matematik açılarından yakaladık. Uranüs'ün ikizlerde transit yaptığında eski yıllarda bunun bir benzeri yok. Güncelledim ben bunu. Eski yıllarda arşivden çalamazsın. Çünkü arşivde böyle bir şey yok. Örneği yok. Çünkü güncel bir hadise bu. Uranüs'ün ikizlerde ilk kez bu 7 yıl içinde fragman olarak ama yakın bir zamanda gerçekleştireceği bir durum var. Kimsenin de aklının ucuna gelmez. Ama ben bu hocam şöyle kişilerle yapalım. görüşüyorum. Şöyle yapalım. Görüşüyorum. Hı. Şöyle yapalım. Bana bir video at hocam. Ben onu YouTube'a koyayım ve gizleyeyim. Kimse Ama görmesin. bu yani kimse görmesin değil. Bunu ben böyle bir programda canlı yayında bunu Tamam. söylemem lazım. Çünkü neden? Çünkü bu benim menşeime ait. Özel. Ben çok çalıştım şimdi. Bu kadar bilgiyi hep bilgimizi çalıyorlar. Çalmasınlar. Biraz bu bilgileri O zaman çalmasınlar. Biz bu kadar o zaman emeğimiz boşa gidiyor Özgür. ne Yani bu zaman kadar program matematik hesap söz alayım hocam senden? yani bu kadar matematik hesap yapıp da bu kadar çalışıp da sonra da Doğru. bilgimizi başkası aldığında üzülüyoruz. Diyoruz ki ya biz bunu söylemiştik. Başkası hemen aldı Sinan Hoca'dan yayınladı. Bak ben bildim diyecek. Tamam bilmesin, bilsin. Bilmesine takılmıyoruz ama şimdi biz emek döküyoruz ama bütün emek hırsızlığı güzel bir şey değildir. Yani emek çok önemli bir şey. Ben hayatımda şunu net olarak sana söyleyeyim. Bak bunu burada canı gönülden söyleyeyim. Hani bütün insanlığımla, bütün inancımla, bütün kişiliğimle söylüyorum. Hayatımda hiç kimsenin hiçbir bilgisi dinlerim
Ama hiçbir bilgisini alıp ben bunu söyledim demem. Çünkü ben bilim insanıyım. Ben bir hocayım en azından. Yani bir öğretmenlik kimliğim de var. Hocayım sonuçta. Yani akademisyen bir kimliğim de var geçmişten gelen. Hiç en sevmediğim şey bilgi hırsızlığıdır, bilgi çalınmasıdır. Bilgiyi paylaşalım, herkes faydalansın ama o bilginin kaynağı kimden çıktığı bilinsin. Yani o bilgi çünkü önemli. Biz bilgi satıyoruz, bilgiyi pazarlıyoruz, ilimi ve bilimi pazarlıyoruz. Bizim ekmeğimiz bu, yani yaşam alanımız bu. Başarımız ve kazancımız bu. O yüzden bilginin kişinin menşeini. Şimdi Özgür bana bir şey söyleyince o Özgür'ün menşelidir. Ben söyleyebilirim ama Özgür'den duydum demem lazım. Özgür Bey'in böyle bir öngörüsü var. Ben de katılıyorum demem lazım yani. O yüzden bilgiyi şey yapmamak lazım. Hakkaniyetli davranmak, adaletli olmak gerekiyor. Ben bu programa aslında senin ekstra katılmamın ana sebebi, yani sürpriz olarak katılmamın sebebi, buradan Satürn'ün fragmanı dediklerimiz çıkıyor. Satürn'ün fragmanına dikkat edin. Kendi hayatlarınızda da özel notlar alın. Çünkü bu işin asıl filmi 2026-27'lerde cereyan edecek. Hani bir astrolog olarak tüyo vereyim, astroteknikçi olarak tüyo vereyim istedim. Bundan da faydalanın arkadaşlar. İlimden faydalanın, bilgiden faydalanın. Evet, şimdi ben bir bilgi sakladım. Çünkü bu bilgi hassas bir bilgi. Bak, benim menşeimde, benim tekelimde bir bilgi. O yüzden onu daha paylaşmadım. Bir gün canlı yayında söz veriyorum. Yakın bir zamanda paylaşacağım. Ve o paylaştığım bilgi de benim menşeimde kalsın. Yani o kadar emeğin karşılığı da olsun. Öyle bir olayda gerçekleştiğinde bunu Sinan Hoca bak bunu uğraştı adam. Öğrendi, yaptı, ekibiyle buldu. Adam hak etti ve bildi desinler yani. Bu bir öyle Kütahya'daki depremin çalınması gibi olması yani. Hiç kimse Kütahya'dan gram sohbet bile etmedi. Herkes İzmir depremi, yok Marmaris'te, Muğla depremi. Yıllarca izliyorum insanlar. İstanbul, işte Yedisu, Bingöl. Biz bu Yedisu'yu ilk söyleyen 5-10 sene önce bendim yani. Neyse, hadi orasını da pas geçelim. Hiç kimse Afyon Kütahya'dan bahsetmiyor. Bir gün işte Neslihan Sultan'ın programında ben dedim ki Afyon Kütahya çok önemli. İç Ege'de hassasiyet görüyorum. Oradaki o ilçelerde hassasiyet görüyorum. İç Ege önemli. Kütahya, Afyon, Manisa hattı önemli dedim. Çünkü oradan iz düşümler geçiyor dediğimde, buralarda sismik hareketler bekliyorum dediğimde, ki Amasya Taşova'yı da direkt senin programda canlı sana söylemiştim zaten, biliyorsun. Sen de yayınlamıştın. Yani bunları söylediğimizde bu verileri biz ilk kez söylüyoruz. Sonradan baktım herkes şimdi Kütahya, Afyon, herkes biz bir şey diyoruz, herkes onu sakıza çeviriyor. Şimdi ben Burdur derim, orada herkes Burdur demeye başlar. Yani onun için fazla bir şey insanlara güzel mesajlar verelim. Bilime saygımız olsun. Tabii ki herkes aynı şeyi de söyleyebilir, aynı şeyi de okuyabilir. Ama ilim, bilim üretmekle olur. Ben kendi çapımda üretiyorum. Kimseden bir şey almıyorum. O onun başarısıdır. Ben onu takdir ederim. Kişinin başarısı ve inanın kimseyi takip edemiyorum. Bak, açık ve net söyleyeyim. Hiç vaktim yok. Nefes alacak vaktim olsa ayağımı suya sokarım. Şurada denize sokarım. Ayağımı denize sokamıyorum. Yani suya sokamıyorum. Benim vaktim yok da başkalarının şeylerini, videolarını, onu bunu dinleyecek halim de yok. Vaktim de yok. Ha olsa dinlerim. Saygım sonsuz ama dinlemiyorum. Vakit yok. Benim bu dünyada en büyük sorunum vakitsizliğim. Biliyorsun, programa bile ne kadar geç katılıyoruz. Hep gecikiyoruz yani. O yüzden birinin bilgisini çalmaya, okumaya, birinin videosunu dinlemeye ne vaktim var, ne zamanım var. Kendim üretiyorum, kendim paylaşıyorum. Ama paylaşsın, kullansınlar, bir şey diyemem. Ama Hocam ilk bizden çıktığı bilinsin. Peru'dan yolculuk nereye? Ben şimdi şeyde olacağım yani Temmuz'a doğru yani kendi ülkemde olacağım. Kendi ülkemde çalışmalarıma devam edeceğim. Kendi sistemimde. Sonrasında Temmuz'da zannediyorum bir Türkiye'de önemli programlarımız, çekimlerimiz var. Yine sana uğrarım. Üsküdar'a gelir, bir çayını içerim senin. Artık döner yok ha. Öyle dönerler istemiyorum. Bir çayını içerim. İstanbul Hocam programımız var. Bir de bir ne Eskişehir istersen. programımız var. Ne Bir de bir istersen. Eskişehir Sağ ol. Bir de bir Eskişehir programımız var. Ondan sonra bir de bir Orta Doğu yapacağız. Orta Doğu'ya gideceğiz. Orta Doğu'da programlarımız olacak. Sonra yine kendi ülkemize geri döneceğiz. Böyle böyle özgür her yere gidip geliyoruz. Yoğunuz. Kim bizi davet ediyorsa oraya gidiyoruz ama kendi işimizi de her yerde yapmaya çalışıyoruz yani. Hocam Mümkün Allah olduğu güç kadar kuvvet versin. yetişmeye çalışıyoruz. Sağ ol. Allah Yani güç kuvvet versin. sağ ol canım O benim. zaman en kısa zamanda tekrar görüşelim. Şu gizli bilgiyi de inşallah bizim ilk defa Bu bizim gizli değil. Biz çalıştık ettik. Aslında gizli bir şey değil. Elektrik santralleriyle alakalı bir şey ama biz bunu gerçekten çok uğraşarak bulduk yani. Araştırarak yaptık. Kendi ilmimizi
o açıları güncelleştirmek zorunda. Şimdi arşivde diyor ki önceden böyle bir durum yok mesela. Bundan işte Uranüs ikizlere geçtiğinde böyle bir dünyada böyle bir enerji yok. Ama şimdi Uranüs ikizlerde yeni bir şey üreteceksin burada. Bilgini güncellersen gökyüzünün matematiğini doğru okursun. Güncellemezsen o matematik hesapları doğru okuyamazsın. Hani astrologlar biraz daha mistik bakabilirler. Ben kendime her zaman astroteknikçi, astral dünyayla uğraşıyoruz yıldız ilmiyle ama ben astroteknikçiyim. Daha çok teknik ve matematik hesaplar yaparak bu yorumları çıkartıyorum. Ee, Yani o yüzden bu ilmi seninle paylaşırım programında Tamam. diyorum. Seni seviyoruz. Güzel şeyler. Ben sadece kısa bir fragmandı. Bak bilgim şuydu. Hani buraya niye katıldım? Dediğim İran Savaşı, hani İran şeyi gerçekleştiğinden öte ben daha çok Satürn fragman yapıyor. Bu dönem herkes notlarını alsın. Seneye bunun nasıl filmi oynayacak onu söylemek istedim. Yani burada bir ipucu vermek istedim. Meselenin özü bu diyeceğim. Hocam çok teşekkür ederim. Peru'da iyi istirahatler diliyorum. Sağ olun. İnşallah dinlenirsin. İnşallah ayağını suya sokabilirsin. Bizim sana ihtiyacımız var. Ne olur kendine iyi bak. Seni seviyoruz hocam. Biz de sizi Allah'a emanet. seviyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Sevgiler, saygılar diyorum. Kendine Allah'a sen de iyi bak. emanet Hoşça kal. hocam. Sağ ol İyi sana akşamlar. da.